günümüzden aşağı yukarı 1000 yıl öncesinde Vietnam'ın ilk büyük bağımsız hanedanı olan Ly Hanedanı'nın kurucusu Ly Tai To başkenti Hoa Lu şehrinden buraya taşımış. Ve günlerden bir gün kral Kızıl Nehrin kenarında yürürken bir ejderhanın yükseldiğini görmüş ve burayı kutsal bir yer olarak addetmiş. Şehrin adını Thang Long yani yükselen ejderha koymuş. Thang Long hanedanlar boyunca hep siyasi ve kültürel merkez olarak kalmış. Ta ki 1802 yılında Nguyen Hanedanı başkenti Hue şehrine taşıyana kadar. Sonrasında Fransız sömürge döneminde başkent tekrardan burası olmuş ve Fransızlar burayı geliştirmeye çalışmışlar sömürgeleri boyunca. Ve tabii Vietnamlılar bağımsızlık mücadelesi veriyor hem Fransızlara karşı hem de Güney Vietnam. O zaman biliyorsunuz Kuzey Vietnam ayrı, Güney Vietnam ayrıydı. Güney Vietnam'daki yönetime ve Amerika'ya karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyorlar ve bu bağımsızlık mücadelesinin sonunda Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşiyor. Ve Vietnam'ın yani Birleşik Vietnam'ın günümüzdeki Vietnam'ın başkenti şu an bulunduğumuz Hanoi şehri oluyor arkadaşlar. Yani eski adıyla Thang Long yani yükselen ejderha. Önceleri farklı isimlerle anılıyormuş burası. Doğu Kapısı, Doğu Başkenti, Kuzey Kalesi gibi isimler verilmiş buraya. Peki Hanoi ismi nereden gelmiş? Hatırlıyorsunuz 1802 yılında başkent Hue şehrine taşınmıştı Nguyen Hanedanlığı sırasında. Nguyen Hanedanlığı buraya Hanoi şehri ismini vermiş. Hanoi'de Ha-Noi olarak böyle iki kelime gibi düşünebilirsiniz. Birisi nehir, birisi iç demek. Ha mı iç demekti? Noi mi iç demekti onu çok hatırlamıyorum. Yani nehirlerin içi anlamına geliyormuş Hanoi. Nguyen Hanedanlığı döneminde 1831 yılında bu isim verilmiş. Ve şu an bu isim baki kalmış. Aşağı yukarı 8,5 milyon nüfusu var günümüzde Hanoi şehrinin. Vietnam'ın başkenti ve oldukça önemli bir nokta. Halen önemini koruyor belli açılardan. Hem siyasi hem kültürel, tarihsel olarak hala önemini koruyan bir şehir. Aynı zamanda turistik de bir şehir. Etrafı şöyle göstermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz bir önceki videoda Hanoi'ye geldik. Artık gezmeye başladık Hanoi'de. Bir aksilik olmazsa buradan 2 video çekmek istiyorum. Şimdi bu videoda Hanoi'nin belirli kısımlarını göreceğiz. Bir sonraki videoda farklı yönüyle aktarmak istiyorum sizlere. Böyle ufak bir hikayeyle başlamak istedim. Yani tarihsel bir hikayeyle başlamak istedim. Şehrin adının nereden geldiği benim hep ilgimi çekmiştir yani. Neden yaşadıkları yere böyle bir isim vermişler? Ben mesela İzmirliyim. Neden İzmir denmiş? Yunanlılar Simirna demişler. Hep o isimlerin nereden geldiğini ve anlamlarını merak etmişimdir yani gittiğim her yerde. Araştırıyorum genelde. Ablalar ne güzel giyinmiş öyle ya. Yöresel kıyafetlerini giyinmişler, fotoğraf çekiliyorlar. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Şöyle bir kavşak var. Dün akşam burası trafiğe kapalıydı. Gündüz vakti trafiği açmışlar. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Bir tur gelmiş belli. Bir tur gelmiş. Otobüsü göremiyorum ama nereden geldiler acaba? Buranın yerli turisti de olabilir bu arada. Ya da Çin'den de gelmiş olabilirler. Çok emin değilim. Burada da durum farksız. Yola atmanız gerekiyor kendinizi. Böyle bisikletli taşımacılar var. Abilerimiz kas kuvvetiyle gelen turistleri taşıyorlar. Ekmeklerini kazanıyorlar. Aha kadına çarptı. Abi önüne de mi bakmıyorsun ya? Abla neyle fotoğraf çekiliyor? Şununla fotoğraf çekiliyor galiba. Abi kuruldu yalnız ablaya. Ters ters bakıyor. Reis sen hatalısın. Sen hatalısın. Kadın sabit duruyordu yani. Sen gittin çarptın. İtekleyeyim mi abi? Arkadaşlar şimdi Vietnam'ın meşhur lezzeti olan banh mi yani sandviç yemeye geldim. Kendime yumurtalı bir sandviç söyledim. Burada farklı çeşitler
etle sandviç hazırlayabiliyorsunuz. İşte çeşitli salatalar koyuyorlar. Ben sadece salatalık koydurdum. Burada işte salam var, tavuk var vesaire. Ben salatalıklı yumurta aldım sadece. Dedim sabah sabah birazcık hafif gidelim. Bu pate. Pate dedikleri şey de arkadaş benim için birazcık karıştırdı, gün yüzüne çıkardı. Ciğer. Benim anladığım ciğer ama böyle kıyma şeklinde yapmışlar ve belirli yağlarla ve soslarla karamelize etmişler. Ben dün bir yerde yedim. Pate yedim. Pilavın üzerine koymuşlardı. O kadar ağır geldi ki yani hiç hoşuma gitmedi. Böyle zar zor ayıp olmasın diye bitirdim. Çocuk böyle hemen yanına bir salatalık, acı sosla, limonla harmanlanmış salatalık getirdi. Onunla birlikte ite kaka yedim yani ayıp olmasın diye. Hiç hoşuma gitmedi. Burada çocuk ekmeğin arasını ondan sürecekti, dedim kardeşim sakın yapma. Banh mi bu şekilde yazılıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir kahvaltı yapalım istiyorum. 25.000 dong ödedim. O da ne kadar yapıyor? $1 yapıyor. Sandviçimiz bu şekilde. Oh be. Az daha giriyorlardı birbirlerine ha. Sandviçimiz bu şekilde. Fransız baget ekmeklerine yapıyorlar. Dediğim gibi sabah hafif gitsin diye yumurtalı ve salatalıklı söyledim sadece ama çeşit çeşit var. En lezzetlisi de aslında dana etli ve peynirli olanı. Bayağı güzel oluyor. O da $1,5 gibi bir şey. Şimdi bir liste görmüştüm ben. Dünyadaki en iyi 100 sandviçi listelemişler. İşte birinci sırada Lübnan usulü şavarma var. Üçüncü sırada bizim tombik et döner var. 2, 4 ve 5 Vietnam'dan banh mi arkadaşlar. Ama farklı çeşitlerde banh mi'ler. Onun hangisini listeye aldılar bilmiyorum. Ama ilk 100'e böyle 5 tane filan sandviç sokmuşlar. İlk 5'e de 3 tane sokmuşlar. Yani bayağı popüler ve seviliyor. Hanoi'de Old Quarter isminde bir bölge var arkadaşlar. Eski bölge olarak geçiyor. Hanoi'nin otantik yapısını burada görebilirsiniz. Şöyle sağ tarafa doğru döneceğim ben. Şu an buralar bayağı sakin. Ama bakmayın sakin olduğuna. Akşamları inanılmaz canlanıyor bu sokaklar. Özellikle şu an girmiş bulunduğumuz bu sokak barlar sokağı olarak nitelendirebilirim. İnsanlar gelip buraya eğleniyorlar. Yüksek sesli müzik oluyor, dans eden oluyor, içenler oluyor vesaire. Eskiden burası 13. yüzyıl civarında bir ticaret merkeziymiş ve her bir mahallede ayrı meslek dalları oluyormuş. Ayrı bir ticaret yürütülüyormuş. Osmanlı'daki lonca sistemi gibi bir sistem kurmuşlar. Neydi lonca sistemi? Hatırlayın. Sosyal ve ekonomik bir yapıydı. Ne yapıyordu bu yapı? Esnaf ve zanaatkarların haklarını koruyordu. Toplumdaki gelir düzeyini dengede tutmaya çalışıyordu. Üretimi kontrol ediyordu. Bu tarz bir yapıydı. Buna benzer bir yapı kurmuşlar zamanında burada. Şöyle sokağı sizlere göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi şu an bayağı sakin. Ama akşam oldu mu buralar oldukça canlanıyor ve gezmesi de keyifli oluyor. Vakit geçirmesi keyifli oluyor. Eğer yüksek sesli müziği seviyorsanız, eğlenmeyi seviyorsanız. Ara sokaklardayız ama yani şehrin merkezinde olsak bile lokal yaşamı birebir deneyimliyorsunuz, yakından görüyorsunuz. Vietnam'ı o yanıyla çok seviyorum ya. Her daim lokal yaşamı, yerel yaşamı görme şansına sahipsiniz. Ve insanları da çok sıcakkanlı. O kadar güler yüzlüler ki yani dil tutmuyor. Birçoğu harbiden İngilizce konuşamıyor. Gençler konuşabiliyor benim gördüğüm kadarıyla. O da hepsi değil. Ama yine de bir güler yüz, bir beden dili vesaire insanı mutlu ediyor yani. Ara sokaklarda yürürken şöyle ilginç bir kafeye denk geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı da bir kalabalık. Baktım çiğdem çitliyorlar, limonata içiyorlar. Hemen böyle çöktüm, ben de bir limonata söyledim kendime. Çiğdem söyledim. Çiğdem de şu şekilde siyah, tuzsuz anladığım kadarıyla. Hızlong mu diyorlarmış, öyle bir şey diyorlarmış. Ben tabii beden diliyle anlattım. Abla hemen getirdi sağ olsun, bir tadına bakalım ya. Ortam çok güzel değil mi ama baksanıza. Böyle ufak tabureler genelde oluyor Vietnam'da. Genelde değil, hep bunları gördüm açıkçası. Yani restoranlarda da böyle. Çoğunlukla böyle diyeyim. Yani yetişkin çocuk fark etmeksizin böyle çocuk sandalyelerinde, masalarında oturuyorlar. O şekilde yiyip içiyorlar açıkçası. Böyle sosyalleşiyorlar. Bunu da seviyorum ya gerçekten. O kadar hoş duruyor ki. Bak mesela bayağı bir kalabalık var. Şöyle içeriği de göstereyim sizlere.
Bilmiyorum, Vietnam çok hoşuma gidiyor benim ya bu açıdan. Güzelmiş ha cidden. Oo, taptaze. Taptaze. Abi 10.000 küsür kilometre yol gelmişim. Hanoi'deyim, bambaşka bir ülkedeyim, bambaşka bir kültür. Çiğdem çitliyorum. Şahane. Thank you abi. Eyvallah. Ayakkabı boyamak istiyor da benim ayakkabım boyanacak türde bir ayakkabı değil. Kumaş. Abiye çok ayıp da etmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Oo, bayağı tazeymiş ya. Çok değişik binalar var ya. Ama sokakları beğendim. Yani Hanoi böyle anlattıklarında bana biraz soğuk, böyle görüntü itibariyle soğuk, çok beğenmeyeceğim bir şehir gibi gelmişti ama ilk intiba olarak ben çok sevdim açıkçası. Yani sokaklarında dolaşırken şu görüntüyü görmek, şu mimariyi görmek, ağaçların bu şekilde süslenmesini, bunlar ışık, akşam olunca çok güzel bir görüntü oluyor. Bunları görmek çok hoşuma gitti. Yani Vietnam'ı her zaman ilgi çekici bir ülke olarak görmüşümdür. Çok merak ettiğim bir ülkeydi. Bir süredir burada dolaşıyorum ve hala beni şaşırtmaya, ilgimi cezbetmeye devam ediyor. Ülkenin kuzeyi de keza ilgimi bayağı bir cezbetti. İşte sömürge döneminden kalan bazı mimari eserler, sokaklar, caddeler, Vietnam kültürünü bir yandan görüyorsunuz. Bak şu olay çok güzel ya. Burada Grab taksiler var ya, bunların ceketlerini satıyorlar. Gelen turistler de bunları alıyor, giyiyorlar. Bak mesela burada. Ne kadar demişti? 10 dolar demişti. Dün sormuştum. Bir sürü yerde kahve dükkanı görüyorsunuz. Bir ara bir gidip kahve içeceğim. Yumurtalı kahve biliyorsunuz çok meşhur Vietnam'da. Hanoi'ye özgü bir kahve. Buradan çıkma bir kahve. Onun da hikayesi var. Onu da anlatacağım sizlere. Çok güzel bir kahveci buldum. Ama önce birazcık sokaklarda dolaşalım istiyorum. Biraz Vietnam'dan bahsedeyim. Şimdi ben gittiğim her ülkede böyle hani Türk lirasıyla, ulan ortada kaldık ya. Sağa mı geçeyim, sola mı geçeyim? Geç abi. Burada çok olağan böyle kalabiliyorsunuz cadde ortasında. Telaş yapmayın. Sakin kalmanız gerekiyor. Kendinizi yavaş yavaş kaldırıma atmanız gerekiyor. Şimdi gittiğim her ülkede Türk lirasıyla gezilir mi mantığında videolar yapıyorum. Bunun manası şu. Hani burada Türk lirası vermiyorum buradaki insanlara. Türk lirası kazanıyoruz biz. Ona göre bir gelirimiz var. Ve bu gelirle gezilir mi? Hani kaç para harcarız? Bizim aylık kazancımıza göre pahalı mıdır, ucuz mudur? Bunun tahayyülünü yapıyorum gittiğim ülkelerde, şehirlerde. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Vietnam'da naçizane bir süredir geziyorum. Sizler de videoları takip ettiyseniz benle birlikte gezdiniz. Fiyatları gördük. Ülkeyi birazcık tanıdık. Konaklama aşağı yukarı ne kadar diyeyim? 3 dolara da konakladım. 6 dolara da konakladım. Yani ortalama 4-4,5 dolar diyebilirim konaklama için. Ama ve lakin hostelde kalırsanız, yani paylaşımlı odalarda kalırsanız. Tek başınıza kalmak istediniz. 10 dolara da kalacak yer buldum. 9 dolara da buldum. 20 dolara da var. Yani bunun bir sınırı yok aslında tek kalmak isterseniz. Ama aşağı yukarı 10-15 dolar arasına da tek kalabileceğiniz opsiyonları buluyorsunuz. Yani Vietnam bence sırt çantalı gezgin dostu diyebilirim bu konuda. Konaklamayı ucuza çözebiliyorsunuz. Bu bir. Yeme içme. Mesela sabah kahvaltı yaptım 1 dolara. Sandviç yedim. Doymazsan bir tane daha ye 2 dolar. Öğle yemeği yiyorsun bir yerde 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar. Keza akşam yemeği de öyle. Tabi dediğim gibi para harcamak isterseniz dünyanın her yerinde bir yemeğe 30-40 dolar, 50 dolar da verebilirsiniz. Ama makul seviyeleri gördüğüm kadarıyla böyle 3 dolar civarına, 2,5 dolar civarına karnınızı çok rahatlıkla doyurabiliyorsunuz burada arkadaşlar.
Bunun dışında işte bir shake içiyorsun, bir kahve içiyorsun, bir çay içiyorsun. 1 dolarla 3 dolar arası. Yani baktığınızda çok da ciddi bütçelere ihtiyacınız yok Vietnam'ı gezmek için. Ulaşım belli açılardan pahalı. Belli açılardan da ucuz diyebilirsiniz. Yani hangi ülkeyle kıyasladığınıza göre değişir. Mesela ben buraya 19 saatlik bir tren yolculuğu yaptım. 38 dolara geldim. 18 dolara da gelebilirdim. 50 dolara da gelebilirdim. Bu tamamen seçenekler arasında. Yani burada yaşarsanız tabii işin rengi değişebilir. O konu hakkında ben bir şey söyleyemem. Burada yaşayan arkadaşlar yorum yapsın. Ama bence sırt çantalı gezgin dostu, eğer düşük bütçeyle gezmek istiyorsanız bence Vietnam'da gezersiniz diye düşünüyorum ben. Yok abi, no thank you. Ulan otistar mısın diyor ya, brokoli satmaya çalışıyor. Burada bütün motorcular öyle ya. Ya kadın pazarlıyor ya bir şeyler, madde falan satmaya çalışıyor. Neyse, ben böyle düşünüyorum açıkçası. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi yazar mısınız? Yani sizce izlediğiniz kadar, belki gelip burayı gezdiniz, deneyimlediğiniz kadar Vietnam pahalı bir ülke mi, ucuz bir ülke mi? Bir değerlendirin bakalım, yorumlarda hep birlikte okuyalım. Türk lirasıyla Vietnam gezilir mi, gezilmez mi? Ucuz mu, değil mi? Bunu bir yorumlarda konuşalım. Bak mesela kokonat suyu 25. Thank you, thank you. 25.000 dong, yani 1 dolar. Gezdiğim ülkeler arasında en fazla motor kullanımı sanırım Vietnam'da. Yani ben başka bir ülke hatırlamıyorum bu kadar motorun kullanıldığı. Burada şöyle bir sistem var. Şimdi ulaşımın bel kemiği ve en kolay yolu motor burada. Ne yapıyorlar? Bir yere gittikleri zaman mesela gelmişler buraya, motorları park etmişler, tamam mı? Şu an park halinde bu motorlar. Ya işte burada çalışıyordur, ya burada kalıyordur, ya burada takılıyordur. Her kafenin, her restoranın, her bir yerin, bankanın vesaire bir görevlisi oluyor. Geliyorsunuz, siz motorunuzu bırakıyorsunuz, tamam mı, oraya? Size bir kağıt veriyorlar. Bu kağıt şunu ifade ediyor: ben geldim, motorumu sana teslim ettim. Daha sonrasında işte bir ücretin mukabili var bunun. Genelde işte 1 dolar civarı bir şey oluyor. Siz o kağıdı geri vermediğiniz sürece motoru size teslim etmiyorlar. Bunun da sebebi güvenlik arkadaşlar. Yani diyor ki ya bu motor tamam sen bana verdin de senin mi kardeşim, yani hani kağıdı ben sana vermiştim. Niye sen kağıdı geri getirmiyorsun? Bu sefer ne yapıyormuşsun abi? Motorun bütün evraklarını, bilmem nelerini, yani senin olduğunu kanıtlıyorsun. Eğer kiraladıysan gidiyorsun, kiraladığın yerden o evrakları temin ediyorsun ve bu şekilde motoru buradan çıkarıp alabiliyorsun. Böyle bir sistem varmış Vietnam'da. Gördüğünüz üzere böyle her yerde park edilen motor görebiliyorsunuz ve bunlara göz kulak olan biri var. Yani birisi bunlara mukayyet oluyor. Şu köşedeki abla diye tahmin ediyorum da abla nerede? Oturuyor şurada mesela. Bu abla olabilir. Çünkü bir ara bakıyordu şeylere, motorlara. Böyle yani durum böyle. Bayağı da bir motor kalabalığı var. Biraz ilginç geliyor insana ama gezdikçe alışıyor. Xin chào. Xin chào. One ticket please. Thank you, cảm ơn. Şimdi biletimizi aldık arkadaşlar. Şehrin merkezinde Hoan Kiem isminde bir göl var. Buranın bir efsanesi var ve bir tapınak var. Şu an gideceğimiz yerde. Buraya biletli giriliyormuş. 50.000 dong. O da 2 dolar yapıyor. Şimdi aldım ben biletimi. Buradaki abiye göstereceğim. İçeriye gireceğiz. Thank you. Come on. Hoan Kiem gölünün ortasındaki tapınağa doğru gidiyoruz şimdi. Baksanıza, geleneksel kıyafetleri giyinmişler. Fotoğraf çekiliyor teyzeler. Genelde belli bir yaşın üzerinde kadınlar bunu yapıyor. Gençlerin yaptığını da gördüm ama çok nadir. Gençler geleneksel şeylere pek meraklı değiller. Bu gölün efsanesi şu şekilde: 15. yüzyılda Vietnamlı bir komutan Çinlilere karşı bağımsızlık mücadelesi sürdürüyormuş ve bir gün bu gölün kıyısında dururken altın bir kaplumbağa, dev bir altın kaplumbağa komutana sihirli bir kılıç vermiş. Demiş ki mücadeleni bu kılıçla sürdür, kazanacaksın. Ve komutan o kılıcı almış, savaşı, bağımsızlık mücadelesini kazanmış. Daha sonrasında kendisi kral olmuş. Ve kral olduktan sonra tekrardan bu gölün olduğu yere gelmiş. Tekrardan bu devasa altın
kaplumbağayla karşılaşmış. Kaplumbağa demiş ki yani biz sana kılıcı verdik. Sen savaşı kazandın, artık onu geri almalıyız. Ve kılıcı, bu sihirli kılıcı kaplumbağa teslim etmiş. Bu hikayeden yola çıkarak da işte buranın kutsal bir yer olduğuna inanıyor Vietnamlılar. Ve burada devasa kaplumbağaların yaşadığına inanıyorlar. Ben bir etrafında böyle gezindim ama hiç kaplumbağaya denk gelmedim. Turuncu turuncu balıklar var ama kaplumbağa görmedim maalesef. Şurada böyle bir anıt tarzı bir şey var ama bayağı eskimiş ve hafif de tahrip olmuş gibi. Vietnam'ın da tarihi oldukça köklü. Yani binlerce yıl öncesine uzanıyor. Sürekli bir mücadeleyle geçmiş. Çinlilerle, başkalarıyla. Hep böyle bir bağımsızlık mücadelesi, var olma mücadelesiyle geçmiş. Amcamızın kıyafeti ve sakalı oldukça ilginç. Tapınak burası olsa gerek. İçeride kısa bir görüntü aldım. Video çekmek yasaktı. Amcamız bir kaligrafmış. Ne istiyorsanız onu hemen sanırım Çince yazıp veriyor ama özel bir kağıda. Bayağı kalabalık burası ya. Ne var ki burada? He, bakın anlattığım hikaye. Kaplumbağa burada. Lan efsane gerçek mi yoksa? Yani en azından kaplumbağa kısmı gerçek olabilir. Bu boyutta bir kaplumbağa varsa burada gerçekten şaşırırım. Cidden şaşırırım. Kocaman ya. Aha, coffee. Bunu yapmasam olmazdı. İçimde kalırdı. Işık yok, bir şey yok. Şimdi kendimizi atacağız karşıya. Başka türlü geçmeyeceğim. Abi sinyal yapıyorsun da durun bir zahmet. Durun bir zahmet. Hanoi'deki meşhur tren yoluna geldim. Burada bir sürü kafeler var. Tren geçtiği zaman işte ortayı boşaltıyorlar. İnsanlar kenarlarda izliyor ama tren ne zaman geçecek bilmiyorum. Turistler bekliyor. Yakın zamanda geçer mi geçmez mi emin değilim. Hello, xin chào. Is train coming soon? No. No? 7:30. 7:30. Okay, thank you. 7:30. Okay, thank you so much. Okay. No 7:30? No, 7:10. 7:10. Okay. 7:10 geçe geçecekmiş tren akşam. Şu an hatta 4:30. Şöyle kafeleri göstereyim. Tren geçmiyorken ki durum budur. Hello, thank you. Böyle kafe, restoran işletiyorlar buradaki insanlar, buranın sakinleri. Aynı zamanda evleri burada. İşte tren geçtiğinde bunları böyle topluyorlar. Dediğim gibi turistler de köşelerde tren geçişini izliyor. Aynısını Tayland'da görmüştük, ziyaret etmiştik. Ama onun için birazcık böyle Bangkok'un dışına çıkmanız gerekiyor. 60 kilometre falan dışına çıkmanız gerekiyor. Hanoi'nin içinde. Şehir merkezinden bir 20 dakika falan yürüdüm buraya. Hemen ulaştım. Tren geçerken de görmek isterim ama ya, gelirim bir daha. Thank you. Şu halini görmüş olalım da tren geçerken de görürüz. Trenin geçeceği saatleri şimdi öğrendim. Her gün sabah 11.30'da, öğlen 3.30'da ve akşam 7-10 geçe gibi geçiyormuş. Bugün artık geçti, akşam gelmem diye düşünüyorum. Yarın ya da sonraki gün öğlen 11.30'da gelmek en mantıklısı ya da öğlen 3.30'da gelmek en mantıklısı gibi duruyor. Yani bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa trenin geçişini
görürüz diye düşünüyorum. Gündüzken göstermek istiyorum. Şimdi hava karardıktan sonra da güzel bir görüntü oluyordur ama gündüz görmek daha iyi. Gündüz gelelim biz buraya. Ha tabii bu ablanın söylediği saatler. Ben sordum her gün aynı saatte mi geçiyor dedim. Evet dedi. Onun söylediğini iletiyorum size. Siz gelecek olursanız yine teyit edin hangi saatlerde geçtiğini. Anan Kofine ya. Başka isim mi bulamadım? Merhaba. Merhaba. How did you learn Turkish? How did you learn merhaba? I visited Turkey when I was 13 years old. And still you remember? Only that one. Merhaba. And like lots of Turkish come to Korea. Did you like Turkey? What do Yeah. you remember? Pişmaniye. And Cappadocia. I like the chai. Chai? Chai? Yeah, chai. And I think the dessert and food, baklava. Mostly food actually. And the Hagia Sophia Mosque, Blue Mosque. I really like the architecture and the food and the desserts there. And cats, lots of cats. Yeah. So Especially good. in Istanbul. Istanbul. I went to Istanbul and Cappadocia. That's it. The last time I visited Cappadocia, like the weather was bad, so I wasn't able to take the air balloon. I'm thinking about like taking the air balloon someday before I die. I hope you can. Yeah, I hope I can. Always welcome. Always welcome. Okay. Kafeci yana geldim şimdi arkadaşlar. Burada Koreli arkadaşımız var, onunla tanıştık. Yumurtalı kahve biliyorsunuz burada oldukça meşhur. Hanoi'ye özgü, hatta bu kafeye özgü bir içecek bu kafede bulunmuş 1940 yılında. Onun hikayesini anlatacağım ama öncelikle tatmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Sıcak söyledim. Güzel bir porselende geldi. Çiçek desenleri var. Şimdi altında kahve var. Üzerinde yumurta çıkmışlar. Şöyle göstereyim. Biraz köpüğümsü olmuş. Normalde bunu böyle biraz karıştırmanız gerekiyor diye biliyorum. Ben şöyle ucundan karıştıracağım. Şu kısımdan içeceğim. Bir de yumurtayı karıştırmadan denemek istiyorum. Bakalım tadı geliyor mu? Yani kokusu tanıyorum. Ben kahve kokusu alıyorum şu an. Ulan yere damladı. Hem de çok güzel bir kahve tadı geliyor. Bir de şu an fark ettim. Şey var burada. Su var. Sıcak su var. Aynen bayağı sıcak bir su var. Deneyelim bakalım kahvemizi. Karıştırmadan ilk defa içtim. Bayağı sert kahve tadını alıyorsunuz çünkü biliyorsunuz Vietnam'da genellikle robusto, çoğunlukla robusta kahve kullanıyorlar. O da kafeini yüksek bir kahve. O yüzden şey yapıyor, çok içerseniz çarpıntı falan yapıyor. Bunda da robusta kahve kullanmışlar. O yüzden sert. Şimdi karıştırdım. Bir de bakalım böyle nasıl. Evet, karıştıktan sonra çok daha lezzetli. Hafif şekerli, kahvenin ve köpüğün aroması birbirine geçti. O yüzden çok daha lezzetli bence karıştırınca. Dediğim gibi bu kahvenin bir hikayesi var. 1940'ta bu işletmenin sahibi abimiz o dönem süt kıtlığı yaşanıyormuş. Bir çözüm bulmuş buna. Yumurtanın sarısını çırparak kahveyle birleştirmiş ve bu şekilde bir aroma yakalamaya çalışmış. Yani sütün yerine ikame etmiş diyebiliriz. Daha sonrasında bu Hanoi'de popülerleşmiş ve tüm Vietnam'da popülerleşmiş. Şu an dünyada oldukça popüler bir kahve. Hikayesi de bu şekilde. Yani süt kıtlığından dolayı işte yumurtanın sarısını böyle çırpıyor da yoğunlaştırıyor, köpük şeklinde getiriyor. Bu şekilde yapıyorlar. Kafe burası arkadaşlar. Kafe Jiang diye yazarsanız Google'a burayı bulabilirsiniz. Tam merkezde. Yani buranın bir sokak aşağısı benim hostelim. Pate mine bir şey demiştim ya, sandviçe koydurmamıştım. Burada yedim o pilavlı şeyi. Ciğer kıyması. Bura bayağı popüler ya. İnanılmaz bir kalabalık var. Bakın şurada. Görüyorsunuz. Farklı farklı şeyler yapıyorlar. Şu salatalık beni kurtarmıştı o gün. Burada yemiştim. 40.000 dong ödedim bu arada. Yani $1,5 kahve.
kahvenin bulunduğu yer bakın. O kahvenin, yumurtalı kahvenin bulunduğu yerde 1,5 dolara içtim bir fincan kahveyi. Normal şartlarda dürüst olacağım. Böyle bir şey Türkiye'de olsaydı 4 dolar mı olurdu, 5 dolar mı olurdu, 10 dolar mı olurdu artık sizin vicdanınıza bırakıyorum ama asla 1,5 dolar olmazdı yani. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın canlandı buralar. Gündüzünü gezdik, bir de akşamını göstermek istedim sizlere. Benim de karnım ufaktan acıktı. Şöyle biraz sokakları gezelim, bir şeyler atıştıracağım ben de. Bu videoda bir şeyler de yedim, içtim. Onların fiyatlarını da gördünüz. Yani az çok dediğim gibi Türk lirasıyla burası gezilir mi gezilmez mi? Bunun hesabını yapabiliyoruz bu videoda. Burada daha yüksek sesli müzik başlamamış. Thank you, thank you. Bir şeyler içer misin mi diyor, bana içki al mı diyor, çok anlamadım. Dün bulduğum bir restoran vardı, orayı arıyorum şimdi. Orada tam böyle istediğim bir lezzet buldum. Maalesef Vietnam yemeklerine çok alışamadım, yalan söylemeyeceğim. Yani tek tük bir şey beğendim ama orada sevdiğim bir lezzet yakaladım. Oraya gitmek istiyorum tekrardan. Bugün bu sokaktan birkaç kere geçtim, hep Gangnam Style çalıyorlardı ya. Özellikle şu köşedeki bar sürekli Gangnam Style çalıyor. Seviyorlar büyük ihtimalle burada. Hello. How are you? Good? Fine. Thank you. Bulduğum restoran burası arkadaşlar. İşte pirinç var, pilav yapıyor, tavuk yapıyor, balık yapıyor, et yapıyor, sebze, ne isterseniz hemen onu hazırlıyor. Burada size servis ediyor. Şimdi ben siparişimi verdim. Dana eti söyledim ve pilav söyledim kendime. Bekliyorum, gelecek. Yemeklerimiz geldi. Şöyle bolca pilav getiriyorlar arkadaşlar. Dana eti var, altında haşlanmış sebzeler var. Salatalık var. Şöyle acı sosumuz var. Bir de yanına kap getiriyorlar. Bu kapı böyle şuranızda tutuyorsunuz. Hani yere dökülmesin, dökülürse kaba dökülsün diye. Burası dediğim gibi 60.000 dong. O da ne kadar yapıyor? 2,5 dolar yapıyor. Zaten buradaki yemekler genelde ya 60.000 dong ya 70.000 dong. Yani ya 2,5 dolar ya 3 dolar diyeyim. Aman aman aman. Şurası yemeğin içine girdi. Masada chopstickler var. Dilerseniz çatal kaşık kullanıyorsunuz, dilerseniz chopstick kullanıyorsunuz. Ben bunu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle birazcık bundan alalım, pirincimizden. Bunun içerisine koyalım. Buradan böyle dana etimizi de alalım. Şöyle koyalım. Bir tane de salatalık atalım içerisine. Afiyet olsun. Thank you. İçecek de... İçecek de söyledim. İçecekte 20.000 dong. İşte kola, fanta, sprite, bira ne isterseniz getiriyor. İşte o da ne kadar yapıyor? Yaklaşık 1 dolar. Bu arada çok lezzetli. Samimi söylüyorum, çok lezzetli. Hem pilavı lezzetli hem dana eti çok lezzetli. Ben ilk Vietnam'a geldiğimde daha ilk gün Saigon'a ulaştım, yani Ho Chi Minh şehrine ulaştım. Şöyle bir masa gördüm. Amcalar yemek yiyordu. Ulan dedim ne kadar güzel ya. Söylemişler böyle çat 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 yiyorlar. Ben de dedim bunu yemek istiyorum. Ama bir türlü denk gelmedi işte. Zehirlendim derken böyle sokak yemeğine birazcık mesafe koydum. Daha sonrasında tekrardan sokak yemeklerine başlayınca burayı da keşfettim burada. Çok da hoşuma gitti. Bir sonraki videoda yine bir aksilik olmazsa Hanoi'de olacağız. Gezmediğim yerlerini gezeceğim. Farklı şeyler anlatacağım, farklı şeyler göstereceğim diye umuyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz bu sene bir hedef koydum. Sene sonu 2026'ya girmeden 300.000 aboneyi görmek istiyorum. Bu da sizin destekleriniz sayesinde olacaktır. O da nasıl? Videoyu beğenmek, yorum atmak, kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak, eşinize, dostunuzla paylaşmak. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Adios amigos diyorum. Ciao ciao.